Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapım paylaşacağım. Modelim hem battaniye hem yelek modellerinde, bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde, lif modeli olarak kullanabileceğiniz, yani birçok yerde değerlendirebileceğiniz bir model. Yapımında yine kar topunu kullandım. Tığ olarak da 4 numara tığ kullandım. Hemen şöyle göstereyim çünkü bazen 4 numara dediğimde karıştıranlar oluyor. Milim olarak soruyor arkadaşlarım genellikle. 2,50 milimlik bir tığ. Ucu da şu şekilde. Evet, tığım böyle. Şimdi beyaz kullandım ve böyle çok tatlı bir renk kullandım. Rengi bu şekilde. Hemen isteyenler ekran fotosu alabilirler. Şimdi modelimi paylaşmak istiyorum. Modelim bu şekilde. Sanki böyle buğday başağı gibi duruyor. Bakın şöyle tuttuğumuzda çok güzel bir görünümü var. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Çok değişik durdu. Bunu rengarenk yaparak battaniye yapabilirsiniz, lif yapabilirsiniz. Dediğim gibi yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Angora tarzı yünler tercih ederek. Nasıl isterseniz, nerede değerlendirmek isterseniz umarım işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi taban kısmında istediğiniz boyutta zincir çekerek modelin yapımını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Zincir üzerine başlanılan bir model. Hemen şimdi birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Bu kez zeminli beyazla başlayalım. Hemen şöyle istediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz arkadaşlar, dediğim gibi. Şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi zincirimi çektikten sonra arkadaşlar, bu kadar zincirden sonra burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Şuradan dördüncü zincirin üzerine battım. İkisini bir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Sıradaki zincirime geldim. İkisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Bir sonraki zincirime battım. İkisini bir çektim. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıramızın sonuna kadar böyle trabzan yapalım. Daha sonra modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın sıramın sonuna kadar geldim. Burada 3 zincir çektim ve döndüm. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi bunun üzerine dokunmuyorum. Hemen sıradakinin üzerine battım. İkisini bir çektim. Eğer buraya trabzan yaparsam bir trabzan artırma yapmış olurum. Çünkü zincirim onun hizasına denk gelmiş oluyor. Daha sonra bir sonrakinin üzerine ikili trabzan ve bir sonrakini olmak üzere toplamda 4 tane ikili trabzanımı yaptım ve burada bir tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bir trabzan üzeri atladım. İkinci trabzanın üzerine battım. 1, 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yaptım. Bu şekilde kapattım. Tekrar tığın başını bir doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncü trabzanın üzerine battım. 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yaptım. Bu şekilde kapattım. Şimdi hiç zincir çekmiyorum bu noktada. Tığın başını bir tane doladım. Burada 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine battım. Ve buraya ikisini bir çekerek trabzan yaptım. 1, 2. Daha sonra arada 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere battım. Yine 1 ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını bir tane doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncü trabzanım üzerine battım. Uzatarak şöyle 1, 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yaptım. Kapattım. Tığın başını doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncü trabzanın üzerine battım. 1, 2 ve 3. Tekrar üçlü bir fıstık yapıp kapattım. Şimdi sıramın sonu olduğu için burada bir tane zincir çekip kenar trabzanlarımı yapacağım. Bir trabzan üzeri atladım. Daha sonra kenar kısmına 1, 2
3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen burada diğer rengimi alıyorum. Yine aynı rengi kullanacağım. Bakın. Diğer rengimi aldım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu şekilde sıkılaştırdım. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi pardon arkadaşlar. Tığın başını bir tane doladım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Şunu şu şekilde yapıyorum ki kötü görünümü olmasın. Daha sonra uç kısmını keseceğim. Evet bakın. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir zincirimi çektikten sonra bakın buraya 2 tane fıstık yapmıştık. Hemen şu tığın başını doluyorum. Şu sağ taraftaki şu boşluktan girdim. 1, 2 ve 3. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tığın başına bir doladım. Bakın diğer fıstığın şurasından battım. 1, 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yapıp kapattım. Hiç zincir çekmedim. Tığın başına bir doladım. Hemen bu yuvam içerisine battım. İkisini bir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Yine ikili bir trabzan, 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar 1 ve 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın şuradan giriyorum. 1, 2 ve 3. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. Eğer lif yapmak isterseniz bu kısımlarını dörtlü fıstık yaparsanız daha dolgun durur arkadaşlar lif ipiyle. Şimdi bakın şuradan da bir fıstık yapıyorum. 1, 2 ve 3. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Tığın başını bir doladım. Hemen burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. İkisini bir çekerek 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Burada ipimi bıraktım. Şimdi buradan beyazı alarak devam edeceğim. Tekrar beyaz ipimi aldım. Hemen bakın şuraya batıyorum. Bir üst sıraya ipimi bu şekilde geçirmiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi tığın başını doladım. Her bir trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak kenar trabzanlarımı yapıyorum 4 tane olan ve bir tane zincir çektim. Şimdi bir zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Bakın burada fıstıklar var. Hemen şuradan battım. 1, 2 ve 3. 3 kez dolayarak bir fıstık yaptım. Kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Şuraya geldim. Battım. 1, 2 ve 3. Yine 3 kez dolayarak bir fıstık yapıp kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Şu yuvamın içerisine battım. İkisini bir çektim. Tekrar battım. Yine ikili bir trabzan. Hemen ardından 2 tane zincir çekiyorum. Ve bu yuvamın içerisine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi şuraya batıyorum. 1, 2 ve 3. Üçlü fıstık yaptım. Kapattım. Tekrar tığın başını doladım. Buraya batıyorum. 1, 2 ve 3. Üçlü bir fıstık yapıp kapattım. Şimdi sıramız son olduğu için arkadaşlar toparlama yapmasın diye ben burada bir tane zincir çektim. Evet, bir zincirimi çektim. Şimdi kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3. Burayı hemen şununla birlikte şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın ilmeğim içerisinde. Evet, şimdi iyice sıklaştırdım. İkili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi modelim
Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında diğer rengimi alıyorum. Bu şekilde tekrarlayarak devam ediyor. Şu şekilde ters yönünü tuttuğumuzda böyle başak gibi duruyor. Bebek yeleklerinin alt kısımlarına, hani böyle yakadan başlanılan bebek yeleklerin alt kısımlarına harika olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nerede değerlendirmek isterseniz. Bakın böyle de çok güzel. Ama ben böyle daha çok beğendim. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz aslında. Her iki yönü de aynı olan bir model. Evet, siz ne tarafını nasıl değerlendirmek isterseniz, battaniyeye de çok yakışacağını düşünüyorum ben. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.